Sağ tarafta bir tane polis arabası var gördünüz. Ekonomik kriz ve savaşın bir ülkeye getirdiği hal budur. Türklerle hiçbir problemimiz yok. Türkiye'yi de çok seviyoruz. We need to go out Turkey. O bölgede bırakın kamera ve video çekmeyi. Bir zamanlar Doğu'nun Paris'i olarak adlandırılan şehir şuradan manzaraya bakıyordum. Liman o tarafta kalıyor. İşte burada bazı yıkık dökük binalar var, onlara bakıyorum. Şu tip küçük minibüsler geçiyor, tamam mı? Şey zannediyorlar. Ben burada dolmuş bekledim zannediyorlar. Bana korna çalıyorlar. Gelecek misin, gelmeyecek misin diye. Yok diyorum abi, sağ ol diyorum. Ben diyorum buradayım, gelmeyeceğim. Böyle el işareti yapıyorum. Yavaşlıyorlar, duruyorlar çünkü. Şey yapıyor böyle, yapıyor, öpücük atıyor bana. Orta Doğu'da gezerken bu öpücük mevzusuna alıştım. Selam vermek için öpücük atıyor erkekler birbirine. Hatta el ele tutuşmak falan, bunlar normal şeyler. Bir dolmuşçu size yani öpücük atarsa şaşırmayın. Ya da taksici öpücük atarsa şaşırmayın. Aslında merhaba gibi bir şey bu. Selam gönderiyor gibi bir şey. Ben de size öpücük atmak isterdim şimdi ama kameraya karşı biraz tuhaf olabilir. Nasılsınız dostlar? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Beyrut'tayım. Bugün bu videoda Beyrut'un gezmediğim bölgelerini gezeceğim, göstereceğim sizlere. Şu an Al Burj meydanındayım. İlk olarak buradan başlamak istedim. Birazcık ekonomik durumlardan bahsedeceğim. Gezdiğim bölgelerin bir tarihi varsa bunlardan bahsedeceğim. Lübnan ekonomisinden bahsedeceğim. Savaş durumlarından vesaire bahsedeceğim. Birazcık sohbet edeceğiz bu videoda. Bilgilendirici bir video olacak ve İlk videoda birazcık gezmiştik aslında. Lübnan'a geldiğimde ilk videoyu Beyrut'tan paylaşmıştım. Birazcık gezip dolaşmıştık. Böyle ufak bir Beyrut turu gibi olmuştu. Şimdi görmediğimiz kısımlarını göreceğiz. İlk olarak Şehitler Meydanı'na geldim. Burası Al Burj olarak geçiyor dostlar. Şöyle sizlere bir anıt göstermek istiyorum. Burada bir kadın var. Yanında kolu olmayan bir adam var. Üzerinde mermi izleri var. Yanlış yorumlamıyorsam, çünkü sormadım üstündeki mermi izi mi yoksa heykeli öyle mi yapmışlar, bunun bilgisini almadım. Ama ben mermi izidir diye düşünüyorum, iç savaştan kalan hasarlardır diye düşünüyorum. Yanında bir abimiz var, ablamız meşale tutuyor. Burada bir adam yere düşmüş, bir yandan yeri tutuyor, bir yandan böyle elini şu şekilde yapmış. Aynı abimizden bir de burada var, onun da eli arkadan bağlı. Şöyle göstereyim sizlere. Ben bu heykelin anlamını bilmiyordum. Burası Al Burj Meydanı olarak geçiyor ama Şehitler Meydanı diyorlarmış. Bunu da yeni öğrendim. Bir taksici abi anlattı bana. Bu heykelin anlamı 6 Mayıs 1900 kaç yılıydı? 16 yıl olması lazım. Burada yani Al Burj Meydanı'nda ve Suriye, Şam'daki neydi o meydanın adı? Marceh Meydanı'nda Arap milliyetçileri idam ediliyor. Kim idam ediyor? Cemal Paşa idam ediyor. This state is before about 300 years. The Turkey is coming to stay here in Lebanon. But all the president and the big businessmen and all the Muslim and Christian and Druzi is coming to here and tell for Turkey we need the liberty. We need to go out Turkey. Is coming for one from Turkey. His name Jamal Pasha, and they kill him all. And this is status for remember this story. Hatta bu hikayeyi şeyde dinlemiştim ben çok önceden. Ben tarih videoları dinlemeyi çok severim, izlemeyi çok severim. Murat Bardakçı'ydı sanırım. O anlatıyordu Tarihin Arka Odası programında. Cemal Paşa bu bölgenin sorumlusu o dönemde. Birinci Dünya Savaşı öncesi döneminde. Burada Arap milliyetçilerinin Fransızlarla yazışmasını buluyor. Sanırım bir konsolosluğu basıyorlar. Orada buluyor bu yazışmaları. Ve ihanet ettiklerini öne sürüyor. Yani yazışmalarda Araplar Osmanlı'ya ihanet ediyor. Bunlar da belgesi. Onu gün yüzüne çıkarıyor ve bu sebeple Suriye'deki ve Lübnan'daki Arap milliyetçilerini idam ediyorlar, Arap milliyetçilerini. Aydınlar varmış sanırım o Arap milliyetçilerinin arasında. İşte akıllı insanlar varmış. Çok bilmiyorum. Taksici abi öyle anlattı bana. Velhasıl kelam böyle bir olay yaşanıyor. Ve bunun anısına hem Suriye'de hem de şu an bulunduğumuz bu yerde ölen insanların anısına bu heykeller dikiliyor.
ve her yıl 6 Mayıs'ta hem Şam'da hem de şu an bulunduğumuz yerde ölen insanları anıyorlar dostlar. Taksici abi bu olayı anlattığında şeyi de söyledi, işte aydınları astı Cemal Paşa. Biz onu kasap olarak adlandırıyoruz ve öyle anlatıyoruz yeni nesillere, çocuklarımıza dedi. Cemal Paşa'yı sevmiyoruz dedi. Ama şunu da ekledi. Türklerle hiçbir problemimiz yok. Türkiye'yi de çok seviyoruz. Türk insanını da çok seviyoruz. Sadece biz o dönem bağımsızlık istiyorduk. Yani buradaki Araplar kendi kendini yönetmek istiyordu. Cemal Paşa da böyle bir şey yapınca ona karşı tabii ki de bir nefret oluşmuş. Sadece bunu söyledi. Hatta ben takside inerken şey yaptı, yani biz gerçekten Türkleri seviyoruz. Hani lütfen söylediğimi yanlış anlama, bu sadece tarihi olay, artık biz kapattık o defteri dedi. Böyle bir olay anlatınca ben de gelip göstermek istedim sizlere. Yani bu heykeli biliyordum. Hatta şu arkadaki camiye gideceğim biraz sonra. Ama anlamını bilmiyordum. Öğrenmiş oldum ve videonun başında da sizlere göstermek istedim dostlar. Arkada bir Lübnan bayrağı dalgalanıyor. Şöyle caminin oraya doğru geçeceğim ama birazcık kalabalık var. O cami çok güzel bir cami. Bakalım içine girmeme izin verecekler mi? Gösterebilirsem içini de göstermek istiyorum. Mimarisi falan çok hoşuma gidiyor. Yani ilk geldiğimde de ziyaret etmiştim. Hatta caminin yanında bir tane kilise var. Orası tarihi eser. Orayı da göstereceğim şimdi sizlere. Caminin yakınında askerler var dostlar. Hatta şuraya jipler giriyor. Orası nedir bilmiyorum. Bayağı bir asker var, o yüzden şuradan göstereceğim. Beyrut'taki en büyük cami. Size bahsettiğim kilise ve tarihi alanda şurası. Orayı sanırım gösterebilirim. Çok fazla asker var ama ya. Nereye girsem, böyle video çekmeye çalışsam bir tane asker çıkıyor karşıma. Hop, kamerayı indirmek zorunda kalıyor. O yüzden artık hep teyakkuzda geziyorum yani. Asker yoksa orada çekiyorum videomu. Sonuçta ülkede savaş var. Sen hayırdır, kimsin, ajan mısın diyebilirler yani. Durduk yere milleti tribe sokmayalım. Sorguda yemeyelim. Burası tarihi kalıntılar. Hemen yan tarafta 2 tane kilise var. Biri şu ufak kilise, hemen yanında bir tane kilise var. Şurada bir tane cami var. Bir tane kilise orada var. Ama oraya giriş yasak. Orayı askerler koruyor. Ha, şurada da kilise var hemen. Orayı askerler koruyor. O yüzden orada ne fotoğraf çekebiliyorsunuz ne yaklaşabiliyorsunuz yani. Sadece karşı kaldırımdan yürüyerek geçip gitmeniz gerekiyor. Muhammed El Emin Camii. Beyrut'taki en büyük cami burası. Sordum, içeriye giriş yasakmış. O yüzden burayı es geçeceğiz maalesef. Şeyi çok güzel ya, mimarisi falan çok güzel. Rengi de şahane. O kadar güzel gözüküyor ki. Ama birazcık ters ışık var. Tam karşımızda ya, o yüzden şey yapamıyorum yani, güzel bir görüntü alamıyorum. Gölge çöktü. Belki şu an güzel gözüküyordur. Bayağı hoş gözüküyor ya. Şu açıdan bakınca hemen yanında kilisenin çan kulesi de gözüküyor. Burada çok fazla mezhebin olduğunu ilk videoda anlatmıştım. Yani farklı dinlerden insanlar, farklı mezhepten insanlar yaşıyorlar. Ne kadar barış içinde yaşıyorlar bunu tartışabiliriz ama şu an için sadece Hizbullah ve İsrail arasındaki savaş devam ediyor. Ülkenin kendi iç politikası biraz daha sakin gibi anladığım kadarıyla. İç savaşta burası, bunu da hatırlamışken söyleyeyim, şehri ikiye ayıran caddeymiş. Yani nasıl? Bir kısmında farklı bir mezhep ve farklı gruplar, diğer kısmında yine başka bir mezhep ve farklı gruplar silahlanıp kendi bölgelerini koruyorlar. Burası sınır. Yani buranın, atıyorum farklı bir mezheptensiniz, düşman mezhebin olduğu tarafa geçemiyorsunuz. Geçtiğiniz an maalesef. Biliyorsunuz Lübnan İç Savaşı biraz böyle dinler, mezhepler savaşına dönmüştü. O yüzden farklı mezhepler diye bahsediyorum. İlk videoda anlatmıştım. Askerlerin koruduğu ve kapattığı bölge Necme Meydanı'nın olduğu bölgeymiş. Tam şeyi sordum asker abiye, dedim ki Necme Meydanı'na gitmek istiyorum, bu tarafta gösteriyor. Nasıl gidebilirim oraya dedim. Oraya gidiş yok dedi. Bu gördüğün korumaların hepsi o meydanı çevreliyor. O yüzden oraya geçemezsin dedi. Böyle beton kalıplarla ve demir korumalıklarla kapatmışlar. Dedim teşekkür ederim, sağ olasın. Ben de başka yere giderim. Burası nispeten şehrin güvenli ve biraz daha kalburüstü insanların yaşadığı yer. Beyrut soğuk diye geçiyor bu bölge. Böyle komple devasa bir alan.
Hediyelik eşya dükkanları var. Bir sürü kıyafet markası, takı toka markası vesaire vesaire bir sürü mağaza var bu bölgede. Ara sokaklar şahane. Çok güzel bir görüntü ama şu an gördüğünüz gibi insan yok. Bomboş. O yüzden boşken buralarda gezmek pek keyifli değil ama yine de göstermek istiyorum sizlere. İlk Lübnan seyahatimde yılbaşı zamanıydı. Buralar o kadar güzeldi ve canlıydı ki. Şu an incin top oynuyor resmen. Tek tük insan var ya. Love is the answer. Yani sevgi bir yanıttır. Sevgi bir cevaptır diyor. Burada pahalı markaların dükkanları var. Beyrut Soğuk bu şekilde yazılıyor. Soğuk dediği pazar gibi bir şey olması lazım. Çarşı gibi bir şey olması lazım. Burada I Love Beirut yazısı var. Hemen arkasında şuradan geçeyim ben. Bir tane tarihi kalıntı var. Zaten buranın içerisinde de tarihi kalıntılar var. Neymiş? Zayvat İbn Arrak al Dimaşi. Sanırım ibadethane gibi bir şeymiş burası. Şöyle içine de bakalım. Kubbeli yapılar çok hoşuma gidiyor ya. Kubbeli ve taş mimari. Acayip hoşuma gidiyor. Burası için bir açık hava alışveriş merkezi diyebilirim. Yine burada bir sürü meşhur mağaza var. Genelde insanlar gelip burada vakit geçiriyorlar, alışveriş yapıyorlar. Ama şu an pek fazla insan yok. Bir önceki gelişimde bayağı kalabalıktı. İnsanlar gelip burada vakit geçiriyorlardı. Hatta dediğim gibi yılbaşı zamanıydı. O yüzden böyle şenlik vardı burada. Bu bölgedeki araçlara dikkat etmenizi rica ediyorum dostlar. Şehrin bu kısmını gezerken hep böyle son model araçlar göreceksiniz. Kafe, restoranlar hep zenginlerin takıldığı, varlıklı insanların takıldığı. En azından orta kesimin üstü, orta kesim bile değil. Çünkü orta kesim kalmadı. Lübnan genelinde konuşacak olursam çok küçük bir kesim aşırı zengin, çoğunluk ise çok yoksul durumda. Dünyadaki en mutsuz ülke ve en sinirli, en gergin ülke seçilmişti Lübnan. Bunun sebebini tahmin edebiliyorsunuzdur. Çok küçük bir kesim şu tarz araçlara biniyor olabilir. Yani güzel bir hayat yaşıyor olabilir. Lüks evlerde yaşıyor olabilir. Kaliteli restoranlarda yemek yiyordur. Geliri çok yüksektir vesaire vesaire. Hiç şimdi onlara girmeyeceğim. Ama genel itibariyle büyük bir çoğunluk, ezici bir çoğunluk savaşı etkilerini en derinden hissediyor. Yoksulluğu en derinden hissediyor. Şöyle bir durum vardı Lübnan'da. Savaş olmadığı halde savaş ekonomisini yaşayan nadir ülkelerden, belki de tek ülkeydi bilemiyorum o dönem için, ülkelerden biriydi diyeyim ben. Yani düşünebiliyor musunuz? Ülkenizde savaş yok ama ekonominiz sanki ülkenizde savaş varmış gibi rezil bir durumda. Tabii ki de oradaki insanların mutluluğunu, yaşam kalitesini, sinir stresini, her şeyini etkileyecek. Tahmin edebiliyorsunuz. Şu an Hizbullah'la İsrail arasında aktif bir savaş var. Şu anki durumu siz düşünün. Ekonomi zaten yerlerde. Hükümet iflasını açıklamıştı. Bankalar iflasını açıkladı. Halk yeri geldi parasını alamadı. Ama tabii ki parasını her zaman alan bir kesim var. Yani şu bindiği arabadan belli. Bakar mısınız araçlara? Şu karşıdaki araca bakar mısınız? Şöyle karşıya geçeceğim. O araçları yakından göstermek istiyorum. Gerçi geçmeye de gerek yok. Bu tarafta da var ama olsun. Bu kesimi tabii ki de yaşanan olaylar hiçbir zaman etkilemiyor. Mesela bu arkadaşlar mı bu aracın sahibi bilmiyorum. Onlar geçsin biz de geçelim. Değillermiş. Kimi etkiliyor bu olaylar? Buradaki yoksul halkı etkiliyor. Onlar gergin. Hizbullah İsrail'i bombalıyor. İsrail Hizbullah'ın olduğu bölgeleri bombalıyor. Ama arada ne yapıyor? Lübnan'ın belirli başlı bölgelerine yine bomba attığı oluyor. Bu bölgelerde Hizbullah var mı yok mu bilmiyoruz. Halk etkileniyor bu durumdan. Şu an ülkenin gergin olmasının en büyük sebeplerinden biri yaşanan savaş. Bunun gerginliğini sokakta görebiliyorum. Çünkü
Bir önceki gelişimden daha farklı insanların tavırları genel itibariyle. Çok böyle teyakkuzda gibi hissettim. Kamerayı gördükleri an böyle bir geri adım atıyorlar. Birazcık farklı gözle bakıyorlar. Bir önceki gelişimde çok rahat video çekmiştim. Sadece Hizbullah'ın bölgesinde telefon ve kamera çıkarmamanızı öneriyorum. Ola ki bilmeden giderseniz zaten bayraklardan ve posterlerden anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. O bölgede bırakın kamera ve video çekmeyi, yanlışlıkla girdiyseniz bile hemen çıkın oradan. Anında gözaltına alırlar ve sorgularlar. Çünkü ajan zannederler sizi, ki benim başıma gelen buydu bir önceki seyahatimde. Yanlışlıkla onların bölgesinden geçiyordum. Bilmiyordum onların bölgesi olduğunu. Gözaltına aldılar. 3-3,5 saat civarı bir sorgu yedim. En sonunda da benim turist olduğumu, video çekerek gezen bir turist olduğumu anladılar ki o zaman ben videoda çekmiyordum bu arada. Sadece geçiyordum oradan yani. Salmışlardı beni. Yani gezerken burada dikkatli olun. Şu an ekonomi dediğim gibi çok bitik vaziyette. Bunun sebebi da geçmişten geliyor aslında. Yaşanan iç savaş, Lübnan iç savaşını anlatmıştım az çok ilk videoda. İç savaş 15 yıl sürdü. Bunun etkileri hala devam ediyor, yani ekonomik etkileri günümüzde devam ediyor. Bunun dışında Beyrut liman patlaması var. O zaten ülkeyi tüy diken olay oldu. İhmalkarlık mı diyeyim, liyakatsizliğin getirdiği bir şey mi diyeyim, ne diyeyim, adını siz koyun. Evleri de bir yandan göstereyim sizlere. Sadece araçları değil. O patlama tüy diken, noktayı koyan şey oldu, durum oldu. O günden bu yana Lübnan böyle kendini toparlamaya çalışıyor ama büyük sıkıntı var burada. Burası Porsche galerisiymiş. Kaç 100 bin dolarlık araçlar ya. Şaka gibi. Yani bu bölgesinde ben daha önceden çok fazla dolaşmamıştım. Yani benim için de aslında yeni sayılır bu bölgelerdeki gezim. Ara sokakları göstermek istedim size, yani bu zengin, hemen hemen zengin bölgesi diyebilirim burası için. Başka ne diyeceğim, zaten kalburüstü insanların yaşadığı ve takıldığı yer. Zengin bölgesindeki ara sokakları, restoranları, araçları, evleri gördünüz. Burayı da göstermek istiyorum sizlere. Şimdi bu seyahatimde biraz daha dikkatli adımlarla geziyorum. Çünkü savaş var yani. Herkes teyakkuzda. Ülkede turist yok. O yüzden bir yabancının biraz daha arka mahallelere gitmesi, ne bileyim Hizbullah'ın bölgesine girmesi. Burada mülteci kampları var mesela. Kocaman devasa mahalleler. Oralarda dolaşması problem yaratabilir bence. Hayırdır birader, sen kimsin? İsrail ajanı mısın? Gel bakayım buraya deme ihtimalleri çok yüksek ki Shatila mülteci kampına gidip gezmiştim ben. Orada Filistinliler sorgulamıştı beni mesela. Keza Hizbullah da gözaltına almıştı bir önceki seyahatimde. 2 kere öyle bir sorgu yedim. O yüzden şimdi oraları es geçmek istedim. Malum durumdan dolayı. Buralarda yaşananları anlatmak istiyorum. Daha güvenli olduğunu düşünüyorum buraların. Şöyle karşıya geçeyim. Bak, trafik lambaları çalışmıyor bu arada. Atlamanız lazım yola. Bakın karşıda mesela bir trafik lambası var ama çalışmıyor. Ülkede yine elektrik sıkıntısı var. Hükümet günde sadece 2 saat elektrik veriyormuş. Onun dışında jeneratörlerle elektrik sağlıyorlar insanlar ve güneş panelleriyle elektrik sağlıyorlar. Tabii jeneratör ve güneş panelleri oldukça pahalı. Şöyle kenara doğru geçelim. Burası nereye gidiyor bilmiyorum ama şöyle bir yürüyeceğim. İleride ne var merak ettim. Bir şey diyecektim de unuttum ya. Yani takdir edersiniz ki biraz daha adımlarıma dikkat ederek gezmek zorundayım. Bunu hemen hemen her videomda söylemeye çalışıyorum. Daha detaylı gezdiğim bir Lübnan seyahatim oldu. Bir önceki seyahatim işte mülteci kampına gittim. Farklı bölgelerde gezdim. Onları da izleyebilirsiniz. Bana bakıyorlar zannettim çocuklar. İleride bir şeye bakıyorlarmış. Orada Lübnan'ın farklı bir yüzünü gösterip daha farklı bilgiler veriyorum. Ne diyecektim? Şeyi anlatacaktım. Ondan bu cümleye girmiştim. Şimdi bir anda böyle bir zengin yaşamını gözler önüne seriyorum.
ilk Lübnan seyahatimdeki videoları izlediğinizde ne kadar yoksul yaşamlar olduğunu göreceksiniz. Yani on binlerce insan mülteci kamplarında, şehrin içerisinde mülteci kampları var bu arada. Mahalleye dönmüş durumda. Biliyorsunuz İsrail kurulduğundan beri Filistin'den gelen mülteciler var. Burada hala yaşıyorlar. Suriye İç Savaşı'ndan sonra da mülteciler Lübnan'a sığındı. Bu çevredeki belki de yegane ülke ki bu insanlara sahip çıkan. Şöyle bir yandan şehri de göstereyim sizlere. Öyle olunca burada çok böyle kalabalık mahalleler oluşmaya başladı. Zaten ekonomik kriz var. Bir ara asgari ücret, yani insanların kazandığı ücret 30 dolara kadar düşmüş Lübnan'da. Şu an 200 dolar, 250 dolar civarındaymış sanırım. Şimdi bu mülteci kamplarında insanlar böyle yok parasına çalışıyorlar. Yaşamları da o kalitede, yani rezil vaziyette. Öyle olunca insan bir anda onu düşünüyor, bir anda şu, daha demin şu taraflarda bir ara sokaktan geldim. O ara sokaktaki restoranda oturan insanın hayatını düşünüyor. Belki onun bir öğün yemeğine o adam bir ay çalışıyordu, anladın mı? Öyle bir zıtlık şu an kafamda oluşmaya başladı. Buraya ilk defa geliyorum dostlar. Zeytuna Bey dedikleri bir marina. Orada yatlar var. Hemen sağ tarafımızda bir yat kulübü var. Beyrut Yat Kulübü. Hep burayı söylüyorlardı bana. Oraya gittim mi? Zeytuna Bey'e gittim mi? Zeytuna Bey'e gittim mi diye. Hiç gitmemiştim. Hiç gelmemiştim daha doğrusu. İlk defa geliyorum şimdi. İlk seyahatimde daha çok böyle arka sokaklarda, yoksul insanların yaşadığı mahallelerde geziyordum. Bu zengin bölgesini çok az dolaşmıştım. Şimdiye kısmetmiş. Le Yacht Club Beyrut. Oha, balıklara bak. Vay maşallah. Burada bir tane mekan var. Şişa ve bir tane içki 10 dolar diyor. Soft drink dediği şey alkolsüz içki sanırım. Şişada nargile. Burada takılan insanlar var. Güneşleniyorlar. Gerçi güneşte gitti sayılır hemen hemen. Sanırım ortada havuz var. Buradan gözükmüyor. Orada takılıyorlar. Buranın çevresinde birkaç tane şey var. Bina var. Mesela şu ve şu. Harabeye dönmüş vaziyette. Bir tane sağlam parça yok üzerlerinde. Hatta şu binayı askerler koruyordu. Üzerinde mermi izleri falan var. Kuvvetli muhtemel iç savaşta orası bayağı bir saldırı almış. Şuraya devasa bir pankart asmışlar, Stop Soldier diye. Askerleri durdurun gibisinden bir anlamı olsa gerek, yanlış çevirmiyor isem. Yani Lübnan öyle bir ülke ki bağımsızlığını kazandığından bu yana ya da son 100 yılda belki de savaş görmediği gün yok, şöyle söyleyeyim, savaş gördüğü gün savaş görmediği günden çok daha fazladır, öyle söyleyeyim. Oho, Türkiye tişörtünü nereden buldun sen ya? Türkiye tişörtünü nereden buldun? Türkiye biliyor musun Türkçe? Kardeşim benim. Arabi. No Turkey. No Turkey. You speak Arabic. Yeah. Do you speak English? Şöyle. Little, şöyle. Kifak. Alhamdulillah. Eyvallah, eyvallah. İsmi? Muhammed. Muhammed. Burak. Memnun oldum kardeşim. Akdeniz'de yaşamanın avantajı. Hemen hemen Ekim ortasına kadar havalar güzel olur. Denize de girersiniz. Rahatlıkla dışarıda vakit de geçirirsiniz geç saatlere kadar. Burada da erkekler suyun tadını çıkarıyorlar. Daha denize giren kadın görmedim. Şöyle sahil boyunca birazcık yürüdüm de. Burası korniş olarak adlandırılıyor. Artık bir saate gün batar diye düşünüyorum. Havayı karartırız diye düşünüyorum. Bu caddenin ismi de Paris Caddesi.
Yani kordon diyeyim ben buraya. Şuraya bakar mısınız? Her yer pislik içerisinde. Yani Akdeniz'deyiz. Şahane bir coğrafyadayız. Ama zihniyet önemli işte, zihniyet. Şu ileriden bir yerden başlıyor kordon. Ya da Lübnanlıların deyimiyle korniş. Paris Caddesi'ni sağınıza alıyorsunuz. Hemen şu köşede Amerikan Üniversitesi var. İnsanlar genelde burada yürüyorlar. Oturuyorlar, vakit geçiriyorlar. Ve spor yapıyorlar. Spor yapan çok fazla insan var burada. Buraya bir de merdiven koymuşlar suyun içine giden. Bak mesela bura taşlık. Burası biraz derinleşiyor. Şuradan böyle derinden yüzebiliyorsunuz ama şu ortası yine taşlık. Dikkat etmek lazım suya girdiğinizde, burada dalgalı ya. Sahil boyunca balıkçı abilerimizi de görmemiz mümkün. Birkaç tane yakalayan gördüm. Baya böyle 2 parmağım büyüklüğünde balıklar çekiyorlar. Büyük balık çeken görmedim henüz. Bugünlerde 1 dolar 90.000 Lübnan lirası civarında. 2 sene önce ben geldiğimde 1 dolar 26.000 ile 30.000 Lübnan lirası arasında değişiyordu. Bana şey demişlerdi, harcayacağın kadar bozulur çünkü yarın daha da yükselebilir, paran boşa gitmesin demişlerdi. Ama bu gelişimde henüz böyle kur ciddi bir artış olmadı. Bazen şey oluyor, mesela 89.700 89.800'e çıkıyor, 89.700'e geri düşüyor. Biraz daha stabil gibi. Şöyle binaları da göstereyim sizlere. İnsanların yaşadığı apartmanlar, siteler, evler. Akdeniz manzaralı. Buraya uyarı asmışlar. Sandalye atmayın, bir şeyler yemeyin, motorunuzu park etmeyin, bir de nargile içmeyin gibisinden. Bak arkamdaki dayılara bak. Hiç umursuyorlar mı ya? Tam da tabelanın önüne atmışlar tezgah. Nargilelerini yakmışlar, tüttürüyorlar, bir de tavla oynuyorlar. Arapların nargile sevdası bambaşka bir seviye ya. Bak karşıda bir tane nargileci var. Gözükmez büyük ihtimalle. Buradan göstereyim ama tatlıcı nargileci gibi bir yer. Çok seviyorlar ya. Kadın erkek fark etmiyor yani. Her yerde her dakika içebilirler. Hepsinin arabasında bir nargile şeyi vardır eminim yani. Hepsinin arabasında. Ürdün'de gezerken de öyle mesela. Otostop çekmiştim bir kere. Arka koltuktaki nargileyi ittir otur demişti bana. Çöldeydim bir de o zaman. Bambaşka seviye, bambaşka. Burada bir tane cami var. Arkasında yıkık dökük evler. Hemen şu önümüzdeki evde bayağı bir yıkık dökük harabeye dönmüş. Burada vinç görüyoruz. Yeni yapılar dikiliyor. Arkada minarenin arkasında bir tane daha ev var. O da bayağı bir yıkık dökük. Şu karşıdaki apartmanı görüyorsunuz değil mi? Balkonları hep böyle perdelerle ya da çarşaflarla kapatmışlar. Genelde bu şekilde dışarıdan görünmemesini sağlıyorlar evlerin. Çarşafları ve perdeleri kullanıyorlar. Genellikle yıkık dökük binalar var şehirde. Oldukça eski. Ve çöpler sürekli kokuyor. Toplanmıyor. Çok uzun aralıklarla toplanıyormuş çöpler. O bölgeden geçerken ağır kokuyu hissediyorsunuz. Akşam olunca bayağı sakinleşiyor her yer. Dükkanlar kapanıyor. Çok az insan oluyor sokakta. Ülkenin o kadar ciddi problemleri var ki yani bu çöp derdi belki son sıralardadır. Ekonomik kriz, savaş, yokluk, gelir adaletsizliği. O saymakla bitmez. Mahalle arasında kendime kebap yapan bir yer buldum dostlar. 330.000 Lübnan lirasına, yani 3,5 dolara şöyle bir kebap yiyeceğim. Büyük daha. Lavaşı açıyor, tamam mı? Humusu sürüyor. Üzerine salatasını koyuyor. Daha sonrasında işte baharatını döküyor. Böyle bir sos sürüyor. Domatesini rendeliyor, koyuyor. 2 parça et koyuyor.
Orta Doğu'da gezerken kebapçılara gittiğimde dikkat ettiğim hep o oldu. Ya 2 parçayı 3 parça servis ediyorlar kebap söylediğinde. Tabakta sipariş veriyorsan genelde 3 veriyorlar. Böyle dürüm söylediğin zaman 2 parça kebap koyuyorlar içerisine. Şöyle tadına bakacağım ben. Gayet lezzetli. Humus sürmeleri acayip hoşuma gidiyor. Yakışıyor kebaplar. Lezzetliymiş harbiden ha. Bir önceki gelişimde Suriyeli bir abinin restoranında kebap yemiştim. Aynı bu tip. Humusunu sürmüştü, salatasını koymuştu, turşusunu koymuştu ve 2 parça kebap koymuştu içerisine. Yanlış hatırlamıyorsam o 33.000 Lübnan lirasıydı. O da işte 1.2 dolar gibi bir şey yapıyordu o zamanın parasıyla. Şimdi 330.000 Lübnan lirası 3.5 dolar yapıyor. Şükran 3.5 dolar yapıyor. Yani fiyatları böyle kıyaslıyorum geldiğim günden beri. Hava kararınca şehrin en işlek caddeleri bile sessizleşiyor. İnsandan yoksun, kepenkler inmiş, karanlık. Ekonomik kriz ve savaşın bir ülkeye getirdiği hal budur. Yani konuşmanın da bir anlamı yok aslında. Her şey apaçık ortada, görüyoruz. Bir zamanlar Doğu'nun Paris'i olarak adlandırılan şehir şimdi arabaların farlarıyla aydınlanıyor. Onun dışında doğru düzgün ışık yok, elektrik yok. Gerçekten çok yazık. Çok güzel bir ülke Lübnan. Gerçekten gelmenizi, görmenizi tavsiye ederim. Canı yürekten. Bak mesela bir tek Hamra'nın burası birazcık canlı diyeceğim. Canlı değil de ışık açısından canlı. Şöyle bir sokağı baştan sona göstereyim size hatta. Hazır burada ışık varken. Dükkanlar genel itibariyle kapalı ve pek fazla insan yok. Şehrin merkezinde bile yer yer bazı sokaklar ciddi karanlığa boğulmuş durumda. Maalesef günümüz Lübnan'ı, Beyrut'u bu şekilde. Ne yazık ki dostlar. Ne yazık ki. Araba farlarıyla aydınlatılan bir şehir. Bu videoluk bu kadar olsun. Anlatacaklarımı anlattım diye düşünüyorum. Atladığım şeyler illaki vardır. Çünkü buranın gündemi gerçekten o kadar yoğun ki. Yani ne anlatsam, ne tarz bilgi versem eksik kalır, az kalır. O yüzden her videonun böyle biraz bilgi verici, sizleri aydınlatıcı ve buradaki durumu yansıtan videolar olmasını istiyorum ve buna çabalıyorum açıkçası. Takdir edersiniz ki çok stresli ve riskli bir dönemde geldim. Yani birçok insanın uzak durduğu bir ülke şu an Lübnan. Buradaki savaştan dolayı. Gezmeye devam ediyorum. Video çekmeye, içerik üretmeye devam ediyorum. Umarım sizler de keyifle, en azından keyifli olmasa bile ilgiyle izliyorsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Böylelikle emeklerimin karşılığını almış olurum ben de ve almaya devam ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Adios amigos. Video, music, Turkish. Teşekkürler, teşekkürler. Turkish. Türkçe konuşuyorum ben. No, yalla. Sen de Türkçe biliyorsun değil mi abi? Mafi, mafi, mesmafi, gizleri boncuk mafi, bir gördüm aşık oldum. Bu gelem kimin yari? Zarabi. يطغبت وتغربت كل الدنيا جربت كما محبتك مامي
طول العمر ما شفته نامي عيني دنامي وراحت زينة أحلامي كل ما أرى عاشقين انت تجي لبالي. Welcome to Lebanon. Teşekkürler abi. Sehla Burak. Ağzına sağlık Recep abi. Abi. Uber çağırdım, hostele gidiyordum. Recep abi geldi. Türkçe konuştu direkt. Ben şaşırdım. Dedim herhalde bir iki kelime Türkçe biliyor. Mardinliymiş. Ailesi Mardin'den göçmüş buraya. Ya Mardin. Kaç yıl önce abi? My family is all in Mardin. After yani before one here Aha. go outside Mardin. All people in familia go in Syria, Halab. 50% go here in Lebanon. Before one here in go here. Okay? Anladım abi, sağ olasın. Şu arabayı göstereceğim. Sağ tarafta bir tane polis arabası var, gördünüz. Burayı çok fazla çekemiyorum çünkü yan tarafta askerler var. Ama o arabayı göstermek istedim sizlere. Geçerken görmüştüm sabah. Sanırım protestolarda falan böyle harap edilmiş. Orada duruyor. Şu sağ tarafta bir tane park var. Onun arka tarafında bir yerde de Dürzi mezarlığı var. Ama işte bu bölgeler, yani bu parkın arkası Hizbullah'ın bölgesi. O yüzden oraya geçmiyoruz dostlar. Yani merkezde yürüyorsunuz diyelim, tamam mı? Bir sokak yukarı çıkıyorsunuz, sınır gibi düşünün. Ondan sonraki sokak Hizbullah'ın mahallesi. Yani şuradan yukarıya doğru çıktığınızdan onların mahallesine gidiyorsunuz. Bayraklardan ve şeylerden anlarsınız rahatlıkla.